Şimdi yaşadığımız dönemde her şey tamamen bizim isteğimize bağlı. Nerede çalışacağımız, kiminle evleneceğimiz, hayatımızı nasıl yaşayacağımız. Hepsine biz karar veriyoruz. Ama şimdi konuşacağımız kitapta işler hiç de öyle değil. Gerçekten o dönemde doğmak istemezdiniz. Bugün Sergüzeş'ten bahsedeceğiz. Yazarı da Sami Paşazade Sezai. Önce kısaca konusunu anlatacağım, sonra analiz kısmına geçeriz. Her zamanki gibi videonun altında zaman kodları ve altyazılar var. Hadi başlayalım. Kafkasya'dan 9 yaşında bir kız çocuğu İstanbul'a getirilip köle olarak satılıyor. Hem de acımasız bir kadının evine. Adını Dilber koyuyorlar. Ona bir eşya gibi davranılıyor, çalıştırılıyor, kötü davranılıyor, aç bırakılıp odaya kilitleniyor. Ama daha en baştan anlıyoruz ki bu kızın kalbi tertemiz. Başkasının eşyasına dokunmaz. Elinden gelenin en iyisini yapar. Tek istediği şey ise okumak, öğrenmek. Ev sahibi başka bir yere tayin olunca aile borç batağına saplanıyor. Dilber bir kez daha birine veriliyor. Bu sefer bir insan tacirine. Dilber 15 yaşına geldiğinde onu Mısır kökenli bir aile satın alıyor. Bu evde sonunda biraz nefes alıyor. Artık dayak yok. Kitap veriyorlar. O da yavaş yavaş güzelleşmeye başlıyor. İlk bakışta kulağa biraz abartılı gelebilir. Bir hizmetçi köşkte kitap okuyor. Dinlenmiş hissediyor, olur mu öyle şey? Ama aslında Sezai burada bilinçli bir zıtlık kuruyor. O dönemde yeni bir efendi tipi ortaya çıkıyor. Yani hala hiyerarşi var ama hizmetçilere biraz daha nazik davranıyorlar. Yazar da tam bunu sorguluyor. Toplum kendi kendini nasıl kandırıyor? Bak, köleye vurmadık, demek ki her şey yolunda. Ama işin aslı şu. Huzur başka şey, özgürlük başka. Evin oğlu Celal Bey, ressam. İlk başta sadece Dilber'i fark ediyor, ondan portreler yapıyor. Sonra yavaş yavaş aşık oluyor. Annesiyle arasında giderek daha çok tartışma çıkıyor. Evlilikte asıl önemli olan para mı? Yoksa duygular mı? Celal Bey diretip duruyor. Ona göre aşk statüden daha önemli. Dilber artık onun için sadece bir oyuncak, bir heves değil. Bir gece gizlice odasına giriyor ama uyandırmaya cesaret edemiyor. O sırada masada kendi portresini görüyor ve o an anlıyor. Duygular karşılıklı. Sonra bir gün bahçede tesadüfen karşılaşıyorlar. Sohbete dalıyorlar. Zaman nasıl geçiyor fark etmiyorlar bile. Ertesi sabah annesi oğlunu yatağında bulamayınca her şey netleşiyor. Şüphelendiği şey doğruymuş. Oğlu hizmetçiye aşık olmuş ve o anda kararını veriyor. Bu kız evden gitmeli. O akşam Celal Bey kuzenleriyle birlikte amcasına davetli. Evi terk ediyor, misafirliğe gidiyor. Evdeki bu fırsatı kaçırmayan hanım, Dilber'i gizlice eski insan tacirine geri gönderiyor. Celal eve döndüğünde Dilber'in satıldığını öğreniyor. Onu bulmak için uğraşıyor ama nafile. Hiçbir iz yok. Bu sırada Dilber, Mısır'da zengin bir adamın evine düşüyor. Başında Cevher Ağa diye bir hadim var. Hem kuruyor hem de zamanla ona gönlünü kaptırıyor. Elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor. Dilber gururlu ve dik duruyor, boyun eğmiyor. Ama bunun da bir bedeli var. Cezalandırılıyor. Cevher Ağa dayanamıyor. Ona kaçması için yardım ediyor. Kaçarken yaşamını yitiriyor. Ama ölmeden önce cebine bir İstanbul bileti sıkıştırıyor. Dilber Nil'in kıyısına kadar koşuyor.
Ama orada durup anlıyor. Geçmişe dönmek imkansız. Ve ileride de onu yine aynı şey bekliyor. Kölelik ve Nil'in sularında kaybolmayı seçiyor. Böylece Dilber'in hikayesi bitiyor. Bedeni esir ama ruhu hep özgür bir kızın hikayesi. Burada ben de önce anlamadım açıkçası. Neden Dilber bileti kullanmadı? Neden sevdiği adamı bulup yeni bir hayat kurmadı? Ama sonra fark ettim. Çünkü Dilber artık şunun farkında. Diyelim ki Celal her şeye rağmen onu sevdi, kabul etti. Peki ya ailesi, toplum, arkadaşları? Onun gözünde hep satın alınmış bir kız olarak kalacak. Dilber'in hayali aslında çok basit. Kökenine rağmen değil, İnsan olduğu için saygı görmek. Ama böyle bir hayat 19. yüzyıl Osmanlısında mümkün değil. Sezai de zaten tam bunu yapmak istiyor. Klasik romantik bir son yazmıyor. Bilinçli olarak toplumsal ve düşünsel bir final kuruyor. Yani aşk ruhu kurtarabilir. Evet ama beden. Eğer yaşadığın toplum hasta bir yapıdaysa aşk tek başına yetmeyebilir. Romantizmden realizme geçiş. Burası bence çok ilginç. Çünkü roman hem romantik hem de realist. Sezai realizmi adeta şiir gibi işlemiş. Köleliğin pisliğini, yoksulluğu, aşağılanmayı açıkça gösteriyor. Ama bunu duygularla, sembollerle, güzellik duygusuyla anlatıyor. Kısaca toparlarsak, konu romantik, vermek istediği mesaj realist ve etkisi Türk edebiyatı için tam anlamıyla devrim niteliğinde. Kölelik eleştirisi. Bu roman sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda topluma yöneltilmiş açık bir suçlama. Çünkü o dönemin insanı köleliği doğal bir şey sanıyor. Erken Osmanlı edebiyatında cariye genelde şöyle anlatılır: sessiz, güzel, Doğu'nun süsü gibi bir figür. Ama Sezai ne yapıyor? 19. yüzyıl için inanılmaz bir şey. Ona bir bilinç veriyor. Düşünen, hisseden, sorgulayan bir insan yapıyor. Düşünün mesela. Bir dizide aniden bir sandalye konuşmaya başlıyor. Ya da bir deveye replik yazılmış. İşte Sezai'nin yaptığı şey tam olarak bu kadar sarsıcıydı o dönemde. Ve bu o dönem için bayağı cesur bir şeydi. Çünkü Sergüzeşt yayımlandığında yıl 1887. Osmanlı'da sansür çok sertti. Ama Sezai çok zekice bir yol seçti. Açık açık suçlamadı kimseyi. Onun yerine duyguların içine sakladığı her şeyi. Yani çok güzel yazdı. Çok insanca anlattı. Ama aslında içine sosyal bir bomba koydu. İsyan mı yoksa güçsüzlük mü? Burada özellikle altını çizmek istediğim bir şey var. Her eseri kendi dönemi içinde değerlendirmek lazım. Bugünün okuru Dilber'in hayatına son vermesini bir güç değil, tam tersi bir zayıflık olarak görebilir. Sanki mücadeleyi bırakmış gibi. Ama 19. yüzyılda bir kadın için boyun eğmemek başlı başına bir isyandı. O zamanlar isyan ölüm gibi görünüyordu. Bugün ise isyan hayata rağmen yaşamak. Sezai eskimedi, demode olmadı. Sadece bize bir şeyi gösteriyor. Güç dediğimiz şey zamanla şekil değiştiriyor. Peki bu sergüzeşt ismi nereden geliyor? Sergüzeşt eski Osmanlıca bir kelime. Anlamı da şu: macera, hayat hikayesi gibi bir şey. Ama işin ironik tarafı şu: o dönemin okuru bu ismi görünce ne düşündü? Herhalde sıradan bir kızın hayatını anlatıyor diye düşündü. Hafif bir hikaye gibi yani. Ama kitabı açtıklarında karşılarına ne çıktı? Kölelik, baskı, aşağılanma. Sezai bu ismi bilerek böyle bırakıyor. Sanki diyormuş gibi. Bakın, işte sizin macera dediğiniz hayat bu.
Kader aslında bir seçimdir. Bazen trajedi insanların ayrılmasında değil, farklı seçimler yapmasındadır. Bu hikayede o aşkı için yaşamayı seçiyor. Dilber ise onurunu korumak için ölmeyi. Yani gerçek şans ne biliyor musunuz? Sadece kalpleriyle değil, mücadele gücüyle de aynı yöne bakan iki insanın buluşması. Özgürlük ucuz değil. Bu romanın en güçlü mesajı şu: özgürlük her zaman bir bedel ister. Dilber için bu bedel hayatıydı. Bizim için bazen sinir, bazen enerji, bazen kariyer ya da aile. Yani ne olursa olsun bir şeyden vazgeçmek gerekir. Eğer bir şey size bedavaya geldiyse emin olun onun bedelini bir başkası ödedi. Kişisel öneriler. Buraya kadar izleyenlere küçük bir hediye. Eğer bu kitabı sevdiyseniz ruh olarak benzeyen birkaç kitap daha önermek istiyorum. Dönemleri, coğrafyaları farklı olabilir ama hepsinin ortak bir noktası var. Kadın karakterler asla eşya olmayı kabul etmiyor ve özgürlükleri için ne gerekiyorsa bazen çok ağır bedeller bile göze alıyorlar. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Özgürlüğü herkes ister ama onun için ölmeye kaç kişi hazır? Ve daha da önemlisi, onun için yaşamayı kaç kişi gerçekten biliyor? Yorumlara yazın bakalım. Bu hikaye sizden ne uyandırdı? Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.